Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Filiz ben. Bu videomda son dönemlerin popüler modeli crop hırkanın yapımını anlatıyorum. Anlatacağım modelin sayıları bir yaş uygun. Diğer yaşlara da nasıl uygulanır video içerisinde anlatacağım. Model için toplamda 7 tane figür hazırladım. Siz dilediğinizi seçip onunla hırkanızı süsleyebilirsiniz veya benim gibi hepsinden yapıp böylece farklı bir modelde ortaya çıkarabilirsiniz. Bir yaş için 1,5 yumak ip kullandım. Düz örgüden oluşan bir model olduğu için fazla ip gitmiyor. 4 numara şiş, 3 adet de düğme gerekli. Modelin ölçülerine bir bakalım. Şöyle şu figürleri alayım. Boy 33. En 28. Yaka genişliğine bakalım. 8 santim. Kol boyu 19 santim. Kol genişliği 11 santim. Kol ucumuz 7 santim. Modelimizin arkasına bakalım. Modelin arkası da bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Şimdi diğer yaşlara nasıl uygulayacağız ona geçelim. 1 yaş için ön parçadan başlayarak ördük. 30 ilmek atarak başladım. Eğer 2 yaş için örmek istiyorsak, bir beden büyütmek istiyorsak 3 ilmek ekliyoruz. 33 ilmek başlıyoruz. Arka parçayı başlarken de 6 ilmek ekliyoruz. 66 ilmek ile başlıyoruz. Her yaşa önlere 3, arka parçaya da 6 ilmek ekleyerek başlıyoruz. 2 yaş için 33, 3 yaş için 36. Bu şekilde artırarak ilmek sayısı ekleyerek modelimizi büyütebiliriz. Bu başlangıç sayımızdı. Boy olarak da her yaş için 6 sıra ekliyoruz. Eğer çok uzun istemiyorsak 4 sırada ekleyebiliriz. Bunun ayarlamasını her çocuğun gelişimi farklı olduğu için kendiniz ölçerek ayarlayabilirsiniz. Kol içinde 46 ilmek çıkardım. Yine buradan da 3'er ilmek fazla çıkarabilirsiniz her iki taraftan. Yani toplamda 6 ilmek çıkarabiliriz. Eğer 6 ilmeği fazla bulursak 4 ilmek de çıkarabiliriz. 46 çıkarmıştık bir yaş için. 50 ilmek olabilir. Bunu da yine dediğim gibi çocuğun gelişimine göre ayarlayabiliriz. Her yaşa bu şekilde uygulayabiliriz. Yine koldaki uzunluğu da 6 sıra uzatıp sonra lastik kısmı örebiliriz. Modelin süslemesi için de ben 7 tane figür çalışması hazırladım. Video içerisinde ayçiçeği, bu şekilde bir kiraz yapımı, sık iğneden oluşan, bir de kolay modelini hazırladım. Yine kiraz modelinin bu şekilde. Çilek figürü, karpuz dilimi. Yine bu dilim üzerinden limon veya portakal dilimini aynı mantıkla hazırlayabilirsiniz. Klasik çiçek figürünü ve bulut figürünü. Modelin yapımına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Güzel yorumlarınızı da yorum bölümüne bırakmayı unutmayın.
Modelde kullandığım ip Alize Baby Best. Orta kalınlıkta bir yün tercih ettim ben bu model için. Daha önce Alize'nin Süperlana ipiyle de ördüm. Fakat bebek için biraz daha kalın düştü o iple. Terletti. Orta kalınlıkta bu yünün daha uygun olacağını düşünüyorum. İpimiz 100 gram 240 metre bir ip. 4-4,5 numara şişede uygun. Eğer bu modelin renk numarasını soracak olursanız da renk numaramız 250. Şiş numaram da 4. Modelimize 30 ilmek atarak başlıyoruz. ...30 ilmek attım. Şimdi tekli lastik örgüye başlıyoruz. Arka yüzden örgümüzü kuruyoruz. Baştaki ilmeğimi düz ördüm. Yanındaki ilmeği de düz örüyorum. Sonrasında bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Klasik tekli lastik örgü yapıyoruz sıra sonuna kadar. Bir düz, bir ters. Ters son olarak düz ile tamamladım. İkinci sıraya geçtim. Baştaki ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Şimdi ilmeklerimizin geliş yönüne doğru modele devam ediyoruz. Burada düz ilmeğim, bunu düz örüyorum. Sırada ters ilmeğim, bunu da ters örüyorum. Yine bir düz, bir ters, bir düz, bir ters şeklinde devam ediyor. Ön yüzde de arka yüzde de aynı şekilde örüyoruz. Ters ilmekleri ters, düz ilmekleri de düz. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. İlmek attıktan sonra ikinci sırayı da tamamladık. 2 sıra örmüş olduk lastik örgüyü. Şimdi bir 7 sıra daha örüp lastik örgü sırasını 9 sıraya tamamlayalım. Devam edelim. Lastik örgüyü 9 sıra ördüm. Bundan sonraki aşamamızda ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü yaparak modelimize devam ediyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırayla ön yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyorum.
Arka yüze geçtim. Yine baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve tüm ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü yaparak örgümüzü ilerletelim. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü yaparak lastik örgüden itibaren 40 sıra ördüm. Bu şekilde sıralarımızı sayabiliriz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 40 sıra ördük. Şimdi yaka için eksiltmelere başlıyoruz. Eksiltmelerimizi ön yüzde sıra başında yapıyoruz. 3 sırada bir. Baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ardından burada 2 ilmeğimizi birlikte örerek bir ilmek kesiyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde bir işlem uygulamıyoruz. Sadece ilmeklerimizi ters örgü yapıyoruz. Ön yüzde kesme işlemini yaptıktan sonra arka yüzde ördüğümüz sıra 1, ön yüzde de bir sıra öreceğiz. 2, tekrar arka yüzde bir sıra daha öreceğiz. 3, ön yüze geçtiğimizde tekrar kesme işlemini yapacağız. Evet. Sırayı tamamladım arka yüzde de. Tekrar ön yüze geçtim. Bu sırada kesme yapmıyoruz. İkinci sıramız. Bunu da tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Arka yüze geçtim. Bu da üçüncü sıramız. İlmeklerimizi örelim. Ön yüzdeyim. Kesme işlemi yaptıktan sonra 3 sıra ördük, bir işlem uygulamada. Şimdi yine baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeği birlikte örüp bir ilmek daha kestim. Ve sırayı tamamlıyorum. Bu işlemi 3 sıra örüp 4. sırada keserek devam ediyoruz. Örgümü ilerlettim. Her 3 sırada bir ön yüzde kesme işlemi yaptım. Sağ kenarda. Son olarak şişimde 14 ilmeğim kaldı. 14 ilmek kalınca ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde de bir sıra ters örgü yaptım. Şimdi ön yüzde ilmeklerimi kapatıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak kapatıyorum. İlmeği ördüm. Bir öncekini üzerinden atlatarak kapattım. Bu şekilde ilmeklerimizi kapatalım. İlmeğimizi örüp bir öncekini üzerinden atlatarak. İpimi biraz uzunca tutup kestim. Omuz dikişinde kullanmak için.
Bu şekilde sağ ön parçamız tamamlandı. Sol ön parçaya geçelim. Diğer parça için yine 30 ilmek atıp 9 sıra tekli lastik örgü yaptım. Ardından tüm ilmekleri ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek 40 sıra ördüm. Sağ parçayı yaka oyuntusu için sağ tarafından kesmeye başlamıştık. Sol parçayı da sol taraftan kesmeye başlayacağız. İlmeklerimizi örerek sıra sonuna doğru gelelim. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. İkisinin yönünü çeviriyorum ve sağa doğru birlikte örerek kesiyorum. Kalan bir kenar ilmeğimi de örüp arka yüzde bir işlem uygulamadan bu sırayı tamamlıyorum. Arka yüzde sırayı tamamladım. Ön yüzde kesme işlemini yapmıştık. Kesme işleminden sonra bir sıra örmüş olduk. Şimdi ön yüzde de yine bir sıra daha örüyoruz. Bu ikinci sıramız olacak. Bu sırayı da yine işlem uygulamadan örüyoruz. Evet, sırayı tamamlıyorum. Bu da ikinci sıramızdı. Şimdi arka yüzlü örüyorum. Bu da üçüncü sıramız. Diğer parçada yapmış olduğumuz gibi 3 sırada bir her ön yüzde kesme işlemini tekrarlıyoruz. Sırayı tamamlayıp ön yüzde 3 ilmek kalana kadar örelim. Ön yüze geçtim. Örerek geldim. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. İkisinin yönünü çeviriyorum. Birlikte örüp bir ilmek daha kestim. Kenar ilmeğini de ördüm ve sırayı tamamladım. 3 sırada bir her ön yüzde bu şekilde ilmek eksiltelim. Sol ön parçayı da tamamladım. 3 sırada bir eksiltmeleri yaptım. Son olarak kalan 14 ilmeği de kapattım. Buradaki lastik örgüden itibaren bu kısmı sayarsak 103 sıra örmüş olduk. Şimdi arka parçaya geçiyoruz. Arka parçayı da başladım. 60 ilmek atıp 9 sıra tek lastik örgü yaptım. Sonrasında ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek 92 sıra ördüm. Şimdi ilmeklerimi kapatıyorum. Sonrasında omuz dikişlerini yapıp kol kısmına geçiyoruz. Arka parçayı da tamamladım. 60 ilmek başlayıp 9 sıra tekli lastik örgü yapmıştık. Sonrasında bir artırma veya eksiltme yapmadan 60 ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek toplamda 92 sıra ördüm. Bu şekilde sıralarımızı arka yüzden sayabiliriz. İlmeklerimi kapattım. Şimdi omuz dikişlerini yapıp kolları örmeye başlayacağız. Sağ ön bitiminde ipimi biraz uzunca tutmuştum ve bu şekilde kesmiştim dikiş yapmak için. Sağ ön parçayı alıyorum. Ön yüzden dikişimize başlıyoruz. İlk önce bu uç kısma arka parçanın sabitleme yapıyorum. Hemen bu şekilde sabitlemiş oldum. Şimdi burada da bir dikiş tekniği kullanacağız. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Buradaki ilmek içerisinden geçirdim iğnemi. Biraz daha yakınlaştırayım. Buradaki ilmeğimin hemen bu şekilde yandan iğnemi geçirdim.
buradan ipimi alıyorum. Sonra karşısındaki ilmeğe aynı şekilde iğnemi geçirdim yandan ve bu şekilde birleştirdim. Tekrar bu tarafa geçiyorum. Yine yandan iğnemi geçirdim. Diğer tarafta karşılığı olan ilmeği de yine aynı şekilde yandan iğnemi geçirip aldım. Devam ediyorum. Bunu düz örgülerinizde kullanabilirsiniz. Güzel bir teknik. Şu şekilde görünüyor. İpimizi çekelim. Gördüğünüz gibi dikişimiz muntazam ve düzgün. Tamamlayalım. Dikişi tamamladım. Şimdi aynı şekilde diğer parçayı da dikiyoruz. Yine burada kenar kısmı ilk önce sabitliyorum. Sonrasında yine aynı şekilde dikişimi yapıyorum. Omuz dikişlerini tamamladıktan sonra şimdi şu şekilde bir işaretleme yaptım. Karşılıklı bu şekilde elimle düzelterek koldaki mesafeyi ayarladım. Ardından işaretledim. Şu şekilde bir kol için mesafeyi uygun buldu. Buradan aynı şekilde lastik örgüden itibaren saydım. 54 sıra. Diğer taraftan da aynı şekilde 54 sıra ve buralara işaret taktım. Şimdi buradan itibaren ilmek çıkartıp kolları örmeye başlıyorum. İlmeklerimizi bir tığ yardımı ile de veya şiş ile de direkt çıkarabiliriz. Buradan hemen ipimi alıyorum. İlk önce bağlayıp buraya bir sabitliyorum. Sonrasında aynı yuvadan ilk ilmeğimi alıyorum. İlmeği şişime aldım. Sonrasında bu şekilde ilmeklerimi sırayla çıkarıyorum. Bu şekilde zorlanır iseniz tığ ile de çıkarabilirsiniz. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Tığımızı geçirdik. İlmeğimizi şişe aldık. Devam edelim. Diğer işaretlediğimiz kısma kadar ilmeklerimizi sırayla çıkaralım. Diğer işaret taktığım kısma kadar 46 ilmek çıkardım. Bu kısımdan örgümü çevirip örmeye başlıyorum.
diğer parçalarda olduğu gibi ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek devam ediyorum. Yine kolda da hiçbir artırma veya eksiltme işlemi yok. Bu kısımda sadece lastik örgü kısmında eksiltme yapacağız. Daha toplu dursun diye. Arka sırayı tamamlayalım. Ön yüze geçtim. Şimdi örmeye devam ediyorum. 46 ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek 50 sıra örelim. Kolu 50 sıra örüp ilerlettim. Şimdi ön yüzde bir sıra düz örüp arka yüzde lastik örgüyü kuracağız. Bu sırayı da örelim. Arka yüze geçtim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz ördüm. Ardından bir ters örüyorum. Bu şekilde 4 ilmek ördük. Düz öreceğiz şimdi. Düz öreceğimiz ilmeği bu şekilde ikisini birlikte alıp burada ilk eksiltmeyi yapıyoruz. Toplamda 6 ilmek eksiltiyoruz. Düz ördük. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Eksiltmeyi de 5 ilmekte bir yapalım. İkinci eksiltmemiz, 2 ilmeği birlikte düz ördüm. Tekrar bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Üçüncü eksiltmemiz düz. Tekrar bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Dördüncü eksiltme. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu da beşinci. Tekrar bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu da sonuncu eksiltmemiz. Kalan ilmekleri de yine sırayla ters, düz, ters, düz, son olarak ters örüp tamamlıyorum. Ön yüze geçtim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıp yine ilmeklerin yönüne göre ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz, ters, düz şeklinde 9 sıraya tamamlayalım. Arka yüzde bir sıra ördük. Bu ikinci sıramız. 9 sıra ördükten sonra ilmeklerimizi kapatalım. 9 sıra ördüm. İlmeklerimizi kapatmaya başlıyoruz. Lastik örgünün uç kısmı formunu koruması için daha önce de videolarımda göstermiş olduğum lastik örgüyü kapatma tekniğini kullanıyoruz. Bu teknikte ters ilmeğimizi ters örüp bir öncekinin üzerinden atlatarak kapatıyoruz. Düz ilmeğimizi de düz örüp yine bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak kapatarak oluyor. Ters ilmeğimizi ters örüyoruz. Düzü düz. İlmeklerimizi kapatalım. İlmekleri kapattım. Uç kısım bu şekilde oluyor ve lastik örgü formunu koruyor. İpimi biraz uzunca tutarak kestim. Dikişlerde kullanmak için. Aynı işlemleri tekrarlayarak diğer kolu da örelim. Beden kısmından 54 ilmek sayıp işaret takalım. Diğer ön parçadan da aynı şekilde
Sonrasında buradaki kısımdan 46 ilmek çıkarıp ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek 50 sıra örelim. Bir sırada ön yüzde fazla örmüştük. Arka yüzde lastik örgüyü kurmak için. Yani bu kısım toplamda 51 sıra olacak. Arka yüzde lastik örgüyü kurarken 6 ilmekte eksiltmiştik. Bunu da her 5 ilmekte bir yapmıştık. 9 sıra lastik örgüyü yaptıktan sonra ön yüzde ilmeklerimizi kapatalım. Her iki kolu da tamamladım. Şimdi dikiş kısmına geçelim. Dikişimizi ön yüzden yapıyoruz. Kol ucunda biraz fazla ip bırakmıştık dikişi de kullanmak için. Şimdi bu uca sabitliyoruz ilk önce kolu, sonrasında da beden kısmını dikiyoruz. Dikişimizde yine karşılıklı buradaki kenar ilmek aralarından alarak yapıyoruz. Burada bakıyorum. Kenar kısımdan ilmeklerimi arasından iğnemi geçirdim ve yine aynı eşit taraftan geçiriyorum. Karşılıklı dikişimi yapıyorum. Şimdi dikişimizi yaptık. Hafifçe ipimizi çekiyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi birleşme düzgün bir şekilde oluyor. Şimdi düz kısma da geçelim. Düz örgü tarafında yine aynı şekilde dikiyoruz. Bu şekilde ilmek arasından iğnemi geçiriyorum. Ve diğer tarafı da aynı şekilde. Bu kenar kısımlardan almak önemli. Burada güzel bir birleşme oluyor. İpimi hafifçe çekiyorum. Gördüğünüz gibi düzgün bir dikiş tekniği. Özellikle lastik örgü kısmını görüyorsunuz. Sanki hiç dikiş yokmuş gibi görünüyor. Devam edelim. Bu şekilde her iki tarafında dikişini tamamlayalım. Dikişleri tamamladım. Bu şekilde. Şimdi yaka kısmına geçiyoruz. Bu uçtan başlayarak ilmek çıkartacağız. Sonrasında lastik örgü yapıp modelimizi tamamlayacağız. Bu uç kısma ilk önce ipimizi sabitleyelim. İpimi sabitledim. Uç kısma buradan ilk ilmeğimi alıyorum. Şimdi şu şekilde bir uygulama yapacağız. Burada bir artırma işlemi uygulayacağız. Kolda direkt çıkardığımız ilmekleri ördük.
Şimdi bu kenarda lastik örgü yapacağımız için kasmasın diye artırmalarımız olacak. Artırmalarımızda her iki ilmekte bir yapacağız. İlk ilmeğimi aldım. Ardından ikinci ilmeğimi alıyorum. Üçüncü ilmeği bu şekilde kenardan, buradaki kenar ilmeğin ilk birinden, sonra bana doğru olan üstteki ilmekten alıyorum. Diğerlerini de yine normal bir şekilde 1 2 üçüncü ilmekte bir bu kenardan, bir de üstteki ilmekten. 2 ilmeğimi normal bir şekilde aldım. Üçüncüyü bir alttaki, bir de üstte duran kenar ilmeğinden aldım. Bu kenarı bu şekilde tamamlayalım. Ense kısmına kadar. Ense kısmına geldim. Şimdi tam tersi ense kısmında da 2 ilmeği normal bir şekilde alıp 2 ilmeği de buradan birlikte alıp bu kısımda toplu bir görüntü olmasını sağlayacağız. Şimdi sırayla 1 2 ilmek aldım. Sonrasında 1 2 bu kısımdan 2 ilmeği bu şekilde birlikte alıp bunların ikisinden bir ilmek çıkardım. Burada da bir eksiltme uyguluyoruz. Bu kısımlarda çoğaltma, burada da eksiltme yapıyoruz. Şimdi 2 ilmeği ördüm. 1 2 ilmeği de bu şekilde şişe alıp birlikte bir ilmek çıkarıyorum 2 ilmekten. 2 ilmeği normal bir şekilde çıkardım. Üçüncü ilmeği de bu şekilde. Bu kısmı da tamamlayalım. Yaka kısmını da tamamladım. Enseyi. Şimdi diğer tarafı da aynı bu kısımda yapmış olduğumuz gibi 2 ilmeği normal bir şekilde kenardan alıyoruz. Üçüncü ilmeği alırken bir artırma uyguluyoruz. Kenar kısımlarda artırma, ense kısmında da toplama işlemi yaptık. Kestik. Birer ilmek, 2 ilmekte bir. İlmek çıkarma işlemini tamamlayalım. İlmekleri çıkardım. Şimdi arka yüzden lastik örgümüzü kurmaya başlıyoruz. Baştaki ilmeğimi bu şekilde ördüm. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters şeklinde tüm ilmeklerimizi örüyoruz. Sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Ön yüze geçtim.
Bir sıra lastik örgü yaptık. Bu ikinci sıramız. Baştaki ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Sırayla ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz örerek tekli lastik örgüme devam ediyorum. Toplamda 4 sıra oluncaya dek örelim. 5. sırada iliğimizi açacağız. Lastik örgüyü toplamda 4 sıra ördükten sonra arka yüzde 5. sırayı örerek bu kısma kadar geldim. Ön yüzde ön parçanın ilmek eksiltmek kısmına kadar. Buradan itibaren yaka için kesmeye başlamıştık. Buradaki düz kısmı baz alarak ilikleri bu kısımda açıyoruz. Şimdi arka yüzde şöyle bir sayalım. Kaç ilmeğimiz kalmış bu kısımda? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33. 33 ilmeğimiz kalmış. Şimdi şişime bir doluyorum. Ardından düz ilmek ve ters ilmeği birlikte örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek ördüm. Doladım ve ikinci iliğimi açıyorum. Tekrar bir 10 ilmek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 doladım. Üçüncü kez ilmek açtım. Pardon, ilik açtım. Kalan ilmeklerimi de örüyorum. Ve sırayı tamamlamış oluyorum. 3 ilik açtık. Şimdi ön yüze geçtiğimde yine düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi de ters örüyorum. İlk açtığım kısma geldim. Bu ilmeğimi de düz ördüm. Doladığım ilmek de ters oluyor. Bu şekilde düzümü düz, tersimi ters örerek devam ediyorum. Bu sırada 6. sıramız. Sonrasında bir 3 sıra daha örüyoruz. 9 sıraya tamamlıyoruz. Bu kısımlarda olduğu gibi. Ardından kol ucunda yaptığımız gibi düzü düz, tersi ters örerek ilmeklerimizi kapatıyoruz. Lastiği 9 sıra örüp ilmekleri ön yüzde kapattım. Son olarak da düğmelerini de ekledim. Bu şekilde hırkamız tamamlanmış oldu. Şimdi figür kısmına geçiyoruz. Yapacağımız figürlerden dilediğinizi seçip hırkanızı süsleyebilirsiniz. İlk önce çiçek modeliyle başlıyoruz. Bunun için de beyaz ip gerekli orta kalınlıkta, tığımda 2,5 numara. Başta bir zincir çekerek sabitleyelim. Dilerseniz sihirli halka içerisine de modeli yapabilirsiniz. 5 zincir çektim. Baştaki zincir yuvasına batıyorum. Ve bir seferde çekip sabitliyorum. Sonrasında 2 zincir çektim. Oluşturmuş olduğumuz halkanın içerisine bir sık iğne. Sonrasında bir zincir, tekrar bir
sık iğne. Çektiğimiz birer zincir bu yuvalarımız olacak. Burada üçüncü, bir zincir çektim. Dördüncü yuva, bir zincir çektim, bir sık iğne, beşinci yuva, son olarak bir zincir. Burada başta çekmiş olduğum zincirin yuvasına batıp bir seferde çekerek sabitledim. Bu şekilde bir yuva oluşturduk. Şimdi 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Ardından tığıma ipimi doluyorum. İlk bir zincir çekerek oluşturmuş olduğumuz bu yuvaya batıyorum. 1, doladım, battım. 2, 3, 4, 5. Bunun dolgunluğunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 5'te, 6'da, dilerseniz 7, 8'de olur. 5 tane doldurdum ve bir seferde çektim ve sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim ve aynı yuvaya sık iğne ile sabitledim. Sonrasında diğer yuvaya geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine aynı yuva içerisine dolayarak 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere battım. Beş zincir çektim ve aynı yuva içerisine sık iğne ile sabitledim. Diğer yuvaya geçtim. 5 zincir çekiyorum ve aynı yuva içerisine 5 kere dolayarak batıyorum. Bir seferde hepsini çekiyorum ve buradaki 2 ilmeği de birlikte örüyorum. Tekrar bir 5 zincir aynı yuvaya sık iğne ile sabitliyorum. Diğer yuvaya geçtim. Bu işlemi tekrarlıyoruz. 5 zincir dolayarak yuva içerisine 5 kez de batıyoruz. Sonrasında bir seferde ilmeğimizi alıyoruz. Tığdaki 2 ilmeği de birlikte örüyoruz ve 5 zincir ile tekrar aynı yuvaya sabitliyoruz. Çiçeğin son yaprağına geldim. Şimdi yine bir 5 zincir çektim. Buradaki çiçeğin yapraklarının daha büyük olmasını istiyorsak 5 zincir çektik. 6, 7 zincir çekip buradaki zincirin boyutu kadar tığımızda ipi uzatabiliriz bu şekilde. Ve son yaprağı da yapıyorum. Ve 5 zincirle aynı yuvaya sabitledim. Bu kısım bu şekilde tamamlanmış oldu. İpimi kesip arkada gizliyorum. Arkada çiçeklerin arasından bu şekilde alarak
ipinizi gizleyebilirsiniz. Fazla olan kısmı da bu şekilde kesiyorum. Şimdi orta kısmına geçiyoruz. Çiçeğin orta kısmı içinde hırkamızda kullandığımız ipten ben de kullanıyorum. Bir zincir ile sabitledim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Doladığım en uçtaki zincir yuvasına 1, 2, 3, 4 ve son olarak 5. 5 kere dolayarak ilmeğimi aldım ve bir seferde örüyorum. Bu şekilde ortadaki tomurcuk kısmı da oluştu. Sıkılıyorum burada. Bir zincir çektim. Bir tane daha çekiyorum. Başta da ipimi biraz uzunca tutmuştum. Sonda da biraz uzunca tutarak kesiyorum. Bu şekilde bir tomurcuk elde ettik. Şimdi bu yaprakların arasından tığımı geçiriyorum ön yüze. Ardından burada fazla olan ipimi arkaya alıyorum. Tam karşılığı olan taraftan da yine tığımı öne geçirdim ve diğer ipi alıyorum. Ve bu arka kısımda bağlıyorum. Bağladım. Fazla olan ipleri kesiyorum. Bu şekilde çiçeğimiz tamamlandı. Dediğim gibi çiçeğin boyutunu dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Baştaki çektiğiniz zincirin mesafesinde buradaki dolguyu uzatabilirsiniz. Bu şekilde kola koyduğumuzda bakın çok güzel görünüyor. Şimdi diğer figüre geçelim. Bir diğer figürümüz bulut olacak. Bulutu bu şekilde peluş bir iple de yapabilirsiniz. Bu Himalaya Toffee Baby veya kadife bir iple de örebilirsiniz. İnce veya orta kalınlıkta ya da sadece düz bir beyaz iple de örebilirsiniz. Ben bu kadife iple size göstermek istiyorum. Çünkü diğeri biraz daha ince ve peluş olduğundan pek görünmeyecektir nasıl yaptığımız. Yine aynı tığımı kullanıyorum. Bir zincir çektim. Ardından 1, 2, 3. 3 zinciri burada zemin olarak kullanacağız. 1, 2, 3 zincir daha çektim. Kenar zinciri olarak. Buradan 1, 2, 3. zincir yuvasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sırayla ikinciye ve en uçtaki zincir yuvasına. Bu arada bu fazla olan ipimi de bu şekilde gizliyorum. 1, 2, 3 zincir zeminimiz. 1, 2, 3 zincirde kenar. Bu şekilde örgümü çeviriyorum. 3. zincir yuvasına battım. Sonrasında bu şekilde ikinciye batıyorum. Üçüncüye ve buradan devam ediyorum. Burada yaptığım 3 tane trabzanın da yuvalarına batarak 1, 2 ve 3.
Bu şekilde bir kısmı tamamlandı. Şimdi buradaki kenara bir tane daha artırırken şu şekilde yapıyoruz. 1 2 3 kere de ördük trabzanı. Tekrar buradaki kenar kısma batıyorum. Bunu 1 2 3 bu şekilde tekrar dönüyorum. Bu kez bulutumuzu topluyoruz. Bir zincir çektim. Hemen dipteki değil de diğer trabzan tepesine bir sık iğne. Sonrasında iki tane zincir çektim. Sıradaki trabzan yuvasına diğerine 2 üçüncü trabzanımız 4 5 ve 6. Buradaki kenardaki trabzan yuvasına batmıyoruz. Bu tarafta eksiltme yaptık. Burada da bir eksiltme olacak bu şekilde. Şimdi buradan dönüyoruz. Yine bir artırma yapacağız. 1 2 3 4 zincir. 3'ü kenar, bir taneyi artırma için kullanıyoruz. Sonra sırayla devam ediyoruz. Orta kısımda yapmış olduğumuz 6 trabzanın tek tek yuvalarına birer tane trabzan yapıyoruz. Şöyle bir sayalım. Bu arttırdığımız trabzan 1 2 3 4 5 6. 6 tane olmuş. Şimdi buradaki kenar kısma tekrar bir tane daha batıyorum. Ve burada da bir artış sağlıyorum. Bir de kenarda zincir çekmiştik. Onun yerine de bir tane daha batıyorum. Bu şekilde tamamlandı. Hatta diğer taraftaki gibi batalım. Kenardakini 3 seferde örelim. Batıyorum. 1 2 3. Daha güzel oldu bu kez. Şimdi eksiltiyorum. Bir tane zincir çektim. Dibindeki değil, diğerine batıyorum. Bir sık iğne. Sonrasında bir sonrakine de bir sık iğne. 1 2 zincir. Burada başta 3 tane trabzan yapmıştık. Aynı şekilde 3 trabzan yapıyorum. Bunu yaparken bir ilmek buradan aldım. Bir de diğer yuvadan alıp burada bir eksiltme yöntemi kullanıyorum. Geri dönüşümüz var. Zincir çekmeden buradaki trabzan yuvalarına birer sık iğne yapıyorum. 3 sık iğne yaptım. Ve bulutumuz tamamlandı. Zincir çekip sıkılıyorum ve ipimi kestim. Şimdi bu aralardan alarak ipimizi gizleyelim. Geride kalan fazlalığı da keselim. Evet. Bulutumuz da bu şekilde. Yine bunun boyutunu da buradaki artırma zincirlerini ayarlayarak büyük veya küçük yapabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi bulutumuzu da koyalım. Veya şöyle ön kısma koyalım. Daha küçük de yapılabilir. Daha büyük de, nasıl arzu ederseniz. Bulutumuz da tamamlandı. Çilek yapımına geçiyoruz. Çilek için de kırmızı ipimiz ve yeşil ipimiz olacak. Yine orta kalınlıkta bir ip seçtim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Sonrasında
Bu zeminimiz olacak. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum. Ve geri sayarak 4. zincir yuvasına bir doladım, battım. 2 ve 3. Bunları bir seferde örüyorum. 1, 2 zincir çektim. Burada 2 zincir yuvası atlıyorum. 3. zincir yuvasına battım. Yine aynı şekilde dolayarak battım. 1, 2 ve 3. Hepsini birlikte örüyorum. Sonrasında bu kenar kısma batıyorum. Buradaki zincir yuvasına bir tane ikili trabzan ördüm. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Burada yapmış olduğum trabzan ve buradaki tomurcuğun arasına batıyorum. Burada bir artış sağlıyoruz. 1, 2, 3 kere dolayarak aldım ve bir seferde çekip ördüm. Yine arada 2 zincir çekiyorum. Bu kez burada ikinin arasına batıyorum. 2, 3 kere ördüm ve bir seferde çektim. Yine 2 zincir. Burada başta zincir çekerek başlamıştık. Bu kısma batıyorum. Bu arada olan boşluğa 1, 2 ve 3. Bir seferde ördüm ve bir zincir çekiyorum. Tekrar bu kısma batıp bir tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3 zincir, örgümü çevirdim ve burada oluşturmuş olduğum bir önceki sıradaki boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 kere de dolayıp ördüm ve bir seferde de çektim. 2 zincir, yine buradaki iki tomurcuğun arasına batıyorum. 1, 2, 3 kere dolayarak ördüm. Tekrar 2 zincir, buradaki boşluğa tekrar bir tomurcuk daha, 2 zincir, tekrar 2, 3, 4 tane oldu. Şimdi burada bir artış sağlayacağız. Bu kenardaki kısma bir tane daha yapıp 5 tane tomurcuğa ulaştıracağız. Buradaki kenarda oluşan zincir yuvasına batıyoruz. Bu kısımda 1, 2, 3 ve ördüm. Bir zincir çekiyorum ve bu kenar kısma yine aynı şekilde batarak bir tane trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. Burada oluşturduğumuz yuvaya tekrar bir tane tomurcuk yapıyorum. 2 zincir, diğer araya ikinci, diğer araya üçüncü, dört, beş ve yine kenardaki zincir çekerek oluşturduğumuz baştaki yuvaya da
Altıncıyı yaptım. Şimdi burada da bir artırma yapıyoruz. Diğer sıra sonunda yaptığımız gibi buradaki zincirin yuvasına batıyorum. 1 2 3 2 zincir çekip aynı yere batarak bir de trabzan ördüm. Bu şekilde bir artırmamız oldu. Ön düzümüz bu taraf. Ve son kez bir artırma uygulamadan öreceğiz. 3 zincir çektim. Çevirdim. Buradaki boşluğa bir tomurcuk, 2 3 4 5 6 7 kenardaki kısma sonuncu tomurcuğu yaptım. Bu şekilde çileğimiz tamamlandı. Şimdi yaprak kısmını yaparak bu kısmı da toplayacağız. Bu ipimi kesiyorum. Elimde bu yeşil ip olduğu için ben bunu kullanıyorum. Bir zincir çektim. İpimi ilk önce sabitledim. Burada en uçtaki bu zincir çekerek başladığımız kısma batıyorum. İpimi sabitledim sık iğne ile. Sonrasında bir doluyorum. Buradaki boşluğa 2 kere dolayarak tığımda tutuyorum. Sonrasında tekrar doladım. Bu kez buradaki boşluğa değil de buradaki tomurcuğun tepesine batıyorum. 2 kez de oradan aldım. Tekrar sıradakine batıyorum. Burada oluşan boşluğa 2. Şimdi bir tane daha bu orta kısma batıyoruz. Bu araya değil de bir alt sıradaki tomurcuğun yuvasına, tepesine batıyoruz. 2 kez de aldım. Şimdi bu yarısını bir, yarısını bir örüyoruz. Bunların hepsini bir seferde topluyorum. Birlikte ördüm. Bir zincir çekiyorum. Ve sıradaki boşluğa bu kısma batıyorum. 2 kere dolayarak ördüm. Sonrasında bu alt kısma batıyorum. Bu araya değil de bu bir önceki sıradaki tomurcuğun tepesine 2. Sonrasını sıradaki yuvaya 2 kez ve son olarak buradaki zincir çekmiştik. Bu kısma batıyorum. 2. Bunları da birlikte örüyorum. Çileğimizin yaprak kısmı da oluştu. Şimdi ortaya da bir sap örelim. Örgümü çeviriyorum. Ve diğer kısmın buradaki boşluğuna arkadan batıyorum. Ve geçtim bu tarafa. Doladım. Bu boşluğa batıyorum.
ördüm. Trabzan şeklinde tekrar doladım. Bu trabzana yandan bu şekilde batıyorum. Tekrar ördüm. Doladım. Bu kısma böyle yandan batıyorum. Ördüm. Bu da sonuncu. 3 kez bunu tekrarlıyorum. Bu şekilde sap oluşturduk. Kesip arkada ipimizi gizleyelim. Bu yaprağı yaptığımızda hafif bir bombe oluşuyor çileğimizde. Bu da güzel bir görüntü oluyor. Dilerseniz bu boşluğa elyaf doldurabilirsiniz. Kabarık durmasını istiyorsanız böyle durabilir. Bu kısma elyaf doldurup dikebiliriz. Çileğimiz de hazır. Şöyle çileği de yerleştireyim. Karpuz dilimi için de 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Baştaki zincir yuvasına batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve son olarak 6 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Şimdi her trabzan yuvasına ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 1, 2. Sırayla tüm yuvaları aynı şekilde örelim. Burada zincir çekerek başlamıştık. Bu zincirin yuvasına da bir tane son olarak trabzan yapıyoruz. Buradaki kenarın düzgünlüğünü sağlamak için. Bu kenarda da zincir çekerek başlamıştık. Şimdi diğer sıraya geçiyoruz. Yine 3 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Yine ikişer tane her yuvaya ikili trabzan yapıyoruz. Aynı şekilde örerek limon veya portakal dilimleri de yapabiliriz. Sadece beyaz ip kullandığımız kısmı uyguluyoruz. Diğer kısımlar turuncu veya sarı olacak şekilde örüyoruz. Ve son olarak buradaki zincirin tepesine de battım. Orta kısmı tamamlandı dilimin. İpimizi kesip gizleyelim. İkinci sırada beyaz ipe geçtik. İlk önce sabitledim ve son ördüğümüz sırayı ön yüz olarak kabul ediyorum. Burada başta zincir çekerek başlamıştık. Bu zincirin yuvasına batıyorum. Sık iğne ile köşeye sabitledim.
Sırayla buradaki trabzan yuvalarına birer tane sık iğne yapıyorum. Bunu yaparken zincir çekmiyorum. Normal sık iğne yapıyorum. Kenar kısma da battım. Bu sırayı da tamamladım. Üçüncü sıraya geçiyorum. Yine baştaki sık iğne yuvasına batıyorum ve sabitliyorum. Ardından sırayla tüm sık iğne yuvalarına birer tane sık iğne yapıyorum. Ve karpuz figürümüz de tamamlandı. Çekirdek kısmına geçelim. Çekirdek kısmı için de buradaki sıraları kullanacağız. Buradan iğnemizi çıkaralım. Bir trabzan yuvası atlıyorum. İkinciye batıyorum. Sonrasında yine bir trabzan yuvası atlıyorum. Diğerinden arkadan ön yüze çıktım. Diğer trabzan yuvasına batıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Birer trabzan yuva aralıklı çekirdekleri yapıyoruz. Ve son olarak bu kısma battım. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane çekirdek oluştu. Bir de bu kısma yapacağız. Arkadan direkt buradan çıktım. Yanındaki trabzan yuvasına battım. Diğer yuvadan ön yüze çıktım. Yanındakinden yine batıp arkaya tekrar ve son olarak tamamladım. Bu şekilde çekirdeklerimiz oluşmuş oldu. Bu figürde tamam. Sırada kiraz figürü var. Bunu iki şekilde anlatacağım. Hangisini tercih ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. İlk önce kolay olanı 1, 2, 3 zincir çektim. Doladım. Baştaki zincire battım. 1 2 trabzan yaptım. Sonrasında
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane ikili trabzan yaptım ve baştaki trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Bir zincir çektim ve sırayla bütün trabzan yuvalarına birer sık iğne yapıyorum. Sık iğneyi yaparken biraz buradaki tığdaki ilmeğimi gevşek tutuyorum. Ne çok sıkı ne de aşırı gevşek olmasın. Burada hafif bir bombe oluşturuyoruz. Çok sıkı olursa çok kasar. Evet. Sonuncu yuvaya da battım. Yine kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Şimdi ipimi arkada gizliyorum. Evet. İlk kirazımız bu şekilde. Arka yüzü, ön yüzde de bu şekilde duruyor. Direkt yapraklarını ve saplarını yaptıktan sonra örgümüzü bu şekilde dikebiliriz. Bu ilk ve kolay olandı. İkinciye geçelim. İlk önce bir zincir çekelim. İpimizi sabitleyelim. Sonrasında iki tane zincir çektim. Birinci zincirin yuvasına 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane sık iğne yaptım. Sonrasında direkt burada birleştirme yapmadan sürekli her sıraya devam ediyoruz. Artırmamızı yapıyoruz bu sırada. Direkt ilk sık iğne yuvasına geçtim. 1, 2. İkişer tane her yuvaya sık iğne yapıyoruz. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2 ve son olarak 2. Şimdi hemen sıradaki yuvaya geçiyorum. Bu sırada artırma yapmıyoruz. Sırayla her yuvaya birer tane sık iğne yapıyorum. Toplamda 12 tane olacak. Bunu yaparken biraz daha sıkı örelim. Mümkün olduğunca. Sırayı tamamladım. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Artık bir artırma yapmıyoruz. Yine bunun boyutunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Biz bir sıra artırdık. Üçüncü sırayı da yine artırma olarak devam ettirirsiniz. Burada 2 katı büyüklüğe ulaşır. Evet.
Buradan da sıra sonuna bakabilirsiniz. Sıramızın sonu bu kısım. İkinci sırada tamamlandı. Artırma yaptıktan sonraki bir sıra da aynı şekilde örelim. Artırma yaptıktan sonra 3 sıra hiç artırma yapmadan bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Eğer sırada bir kaydırma olmamasını istiyorsanız sıra başından sayarak 12 tane sık iğne yapınca sırayı tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Evet, bakıyorum. 4 tane daha yapınca sıram tamamlanıyor. Evet, bu da son. Şimdi toparlama işlemine geçiyoruz. Burada nasıl çoğalttıysak şimdi küçültmeye, toparlamaya başlıyoruz. Bunun için de battım, sıradaki yuvadan bir ilmek aldım. Sonrasında bunu örmeden tığımda tutuyorum. Yanındaki yuvaya batıyorum. Bundan da bir ilmek aldım. Üçünü birlikte örüyorum. 1 2 üçünü birlikte ördüm. 1 burada bir katlanma oldu. Onu da düzelttim. 1 2 birlikte ördüm. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu sırayı 1 2 üçünü birlikte ördüm. 1 2 birlikte ördüm ve bu kısım tamamlandı. Şimdi buradan elyaf dolduralım. Sonrasında uç kısmı toparlayıp tamamlayalım. Elyafı alıyorum. Bu kısımdan içine dolduruyoruz. Bu işlemi yaparken tığımızın sapını da kullanabiliriz. Azıcık bir elyaf yeterli oluyor. Ne kadar alırsa o kadar dolduralım. Evet, bu kadar yeterli sanırım. Şimdi toparlıyoruz tepe kısmını. Sırayla her yuvaya batıyorum, ilmek alıyorum, örmüyorum, tığımda tutuyorum. Battım, ilmeğimi aldım, battım, ilmeğimi alıyorum, battım, tekrar ilmeğimi alıyorum. Bu kısımda biraz zorlanabiliriz. Karşıda bir tane yuvam kalmış. Bunu da bu şekilde içten de alabilirsiniz. Zorlanıyorsanız. Ve bu şekilde. Şimdi tığdaki tüm ilmekleri bir seferde aldım. Ve bu kısmı tamamlamış oldum. İpimi kesiyorum. Burada çıkan elyafları tığımızla içeri alıp
bu şekilde düzenleyebiliriz. Evet, bu şekilde kirazımız tamamlandı. Aynı şekilde bir tane daha yapalım. Kirazlar tamamlandı. Şimdi yaprak kısmına geçiyoruz. İlk önce bu kolay olarak yaptığımız kiraz modelinin yaprağını yapacağız. Bunun yaprağı da tabii ki çok kolay olacak. İlk önce bir zincir çekip sabitliyorum. Buradan hemen bu başlangıç ve bitiş noktasına batıyorum. Hatta ilmeğimizi arkadan alalım öne. Bu kısma battım. İlmeğimi öne aldım. Ve burada ipim de gizlenmiş oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradaki yine sapın mesafesini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 zincirden hariç 10 ilmek çektim ve dönüp bu 6. zincir yuvasına sık iğne ile bu şekilde sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine aynı şekilde bu kez bu sık iğnenin tam orta kısmına batıyorum ve sabitledim. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip diğer kiraza geçtim. Bu kısma batıyorum. Hatta bunu da önden bu şekilde arkadan tam başlangıç ve bitiş kısmına sıranın batıyorum. İlmeğimi arkaya alıyorum. Ve burada sık iğne ile arkada sabitledim. İpimi de biraz uzun tutup kesiyorum. Arkada gizlemek için. Çıkmasın diye şimdi aralardan alacağım. Bu şekilde gizleyeceğim. Tekrar yaptım. Şimdi bir bakalım. Evet. Şöyle bir elimizle formunu verelim. Bakın. Çok şirin ve çok kolay bir kiraz yapımı oldu. Dilerseniz bununla da bu şekilde süsleyebilirsiniz. Şimdi diğer kiraz modelinin yaprak kısmına geçelim. İlk önce burada sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 7 tane zincir çektim. Yine buradaki yaprağın boyutunu bu çektiğiniz zincir fazlalığına, eksikliğine ayarlayabilirsiniz. Yine yaprağın boyutunu burada çekmiş olduğunuz zincirin sayısına göre ayarlayabilirsiniz. 7 tane zincir çektim. Bir zincir çekiyorum. Ve burada 7. zincir yuvasına batıyorum. Ve bu 3 ilmeği birlikte örüyorum bu şekilde. Çakma sık iğne yapar. Sonrasında tekrar doladım. İkinciye normal bir şekilde batıp bir ikili trabzan yapıyorum. Bir, diğerine de aynı şekilde 2, 3,
4. Baştakine 3 ilmeği birlikte aldık. Diğer 4 yuvaya da birer tane ikili trabzan yaptım. Şimdi burada 2 tane zincir yuvamız kaldı. Yine aynı şekilde 3 ilmeği birlikte alıyorum. Ve sonuncusuna da battım. Bunu da yine 3 ilmeği birlikte aldım. Şimdi bu uç kısma bir kez daha batıyorum. Birlikte aldım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve bu şekilde buradaki tepe kısma batıyorum. Ve bunu da bir seferde tığdaki ilmekten geçiriyorum. Ve doladım. Tekrar aynı yuva içerisine battım ve aldığım ilmek ile diğer ilmekleri bir seferde ördüm. Yani sondaki bu zincir yuvasına başta bir tane batıp 3 ilmeği birlikte örmüştük. Sonrasında bir tane daha ve tepesine bunun 3 zincir çekip batmıştık ve son olarak aynı yuvaya bir tane daha batıp ördüm ve diğer trabzanın karşısına geçiyorum. İkinci, bu kısımdan sayarsak ikinci zincir yuvası. Buna da battım ve bir seferde 3 ilmeği ördüm. Şimdi sırayla 1, 2, 3, 4 yuvaya birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Tıpkı karşı taraftaki işlemi tekrarlar gibi. 2, 3 ve 4. Sonuncu yuvaya geldik. Baştan atmıştık, battık ve üçünü birlikte ördük. Şimdi bir zincir çekiyorum ve aynı yuvaya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum ve bu kısmı tamamlamış oluyorum ve yaprağımız bu şekilde hazır. Şöyle bir iyice yakından görelim. Çok güzel bir yaprak oldu. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincir çektim. Ve bir tane kirazımı alıyorum. Tam bu topladığımız son sıranın ortasına batıyorum. Burada uygun olan bir yerden batıp çıkacağım. Evet. Ve bu şekilde sık iğne ile sabitlemiş oluyorum. 1, 2 kez zincir çektim, iyice sıkıladım. İpimi kesiyorum. Ne yapıyorum? Bu en altta başladığımız kısmın yuvasına tığımı geçirdim. Buralardan tepe kısmından bir yerden çıkıyorum ve ipimi alıp içeride gizliyorum. Bu şekilde ilk yaprak tamamlandı. Şimdi aynı işlemleri tekrarlayarak bir yaprak daha örelim. Yaprağı tamamladım. Şimdi diğer yaprağı alıyoruz. Şimdi iki yaprağı birleştireceğiz. Burada en son yapmış olduğum sık iğnenin yuvasına batıyorum. İlmeğini aldım ve tığdaki ilmekten bu şekilde geçirdim. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekip yine buradaki tepe kısma batıyorum ve sabitliyorum.
kesip içeride ipimizi gizleyelim. Bu şekilde kirazımız tamamlandı. Şöyle bir bırakalım. Hangisi gözünüze hoş görünüyorsa onunla yapıp süsleyebilirsiniz. Şimdi bir diğer figürümüz olan ayçiçeğinin yapımına geçelim. Ayçiçeğinin yapımında koyu kahve bir ip kullanmamız gerekli. Fakat bende koyu kahve ip şu an yok. Açık tonda bir kahverengi ip kullanıyorum. Sizde kalmış iplerinizi değerlendirebilirsiniz. İlla ki o renkte olması şart değil. Bir, iki, 3 zincir çektim. Başta çekmiş olduğum zincirin yuvasına sık iğne yaparak başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi çoğaltma işlemi uyguluyoruz. Her zincir yuvasına ikişer tane sık iğne yaparak. 1, 2, 1, 2, her zincir yuvasına ikişer tane sık iğne yaptık. Toplamda 12 tane sık iğnemiz oluştu. Şimdi bir sıra daha artırma yapıyoruz ve sayımızı 24'e çıkarıyoruz. Her yuvaya 2 sık iğne yaparak. Ve son yuva bu şekilde tamamladık. Eğer boyutu küçük istiyorsanız bu 3 sırayla orta kısmı tamamlayabilirsiniz. Bir sıra daha örmek istiyorsanız, biraz daha büyük istiyorsanız 4-5 sıra artırma uygulayabilirsiniz. Şimdi son sırada volanlanmaması için şöyle bir tek bir çift olarak artırmamı yapacağım. Bir sıraya, pardon, bir yuvaya bir sık iğne, ikincisine 2 sık iğne yaparak bir tek bir çift, bir tek bir çift. Sırayı tamamladım. Şimdi sonki yuvaya bu şekilde batıyorum. İlmeğimi alıp kaydırma yöntemiyle birleştirdim. İpimi kesiyorum. Orta kısım tamamlandı. Sarı ipe geçiyorum. Yine burada bu kısımdan başlıyorum. Battım, sık iğne yaptım.
Sırayla her yuvaya birer tane sık iğne yapalım. Bu arada fazla iplerimi de bu şekilde gizliyorum. Araya katarak her yuvaya birer sık iğne yaparak sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Şimdi yaprak kısmına geçiyoruz. Onun öncesinde sıramızı kaydırma yöntemiyle birleştirdik. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi buradaki yaprak boyutunu çekeceğimiz zincirin mesafesiyle ayarlıyoruz. 5, 6 olsun. Biraz daha büyük istiyorsak, daha küçük yapraklar için daha az zincir çekmemiz gerekli. Doladım. Sıradaki yuvaya batıyorum. 1, doladım. 2, doladım. 3, doladım. 4. 4 kere dolayarak ördüm ve bunların hepsini birlikte örüyorum. Tığdaki ilmek ile birleştirdim. 1, 2, 3 zincir. Buradaki 2 ilmeğe tekrar tığımı geçiriyorum. İlmeği aldım ve tığdaki ilmekten geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Ve hemen yanındaki sık iğne yuvasına batıyorum. Ve sık iğne ile birleştiriyorum. Diğer yuvaya geçiyorum. Bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir doladım. Hemen yanındaki sık iğne yuvasına battım. Boyutunu zincir kadar uzatıyorum. 1, 2, 3, 4. Hepsini birlikte ördüm. Ve tığdaki ilmekle almış olduğum ilmeği de birlikte ördüm. 1, 2, 3 zincir. Buradaki 2 ilmeğe tekrar tığımı geçiriyorum. İlmeğimi aldım ve tığdaki ilmekten geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Hemen yanındaki sık iğne yuvasına batıyorum. Ve sık iğne ile birleştirmesini yaptım. Bu şekilde devam ediyoruz. Yanındaki yuvaya bir sık iğne, sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir doladım. Yanındaki sık iğne yuvasına batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane dolayarak ördüm. Hepsini birlikte ördüm. Sonrasında 3 zincir ve tepe kısma kaydırma yöntemiyle zincirimi sabitledim ve 6 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki sık iğne yuvasına sabitliyorum. Devam edelim. Sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde ayçiçeği figürümüz de tamamlandı. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yaprağımız oluştu. Fazla olur, eksik olur. Buna çok takılmayın. Kaç tane yaprak sığarsa o şekilde de yapabilirsiniz. Modelimiz hazır. Dilediğiniz figür ile hazırlayıp süsleyebilirsiniz. Vakit ayırıp benimle birlikte bu modeli denediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim.
Güzel yorumlarınızı da yorum bölümüne bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşene dek sevgiyle kalın.